Selamlar arkadaşlar. One Piece 1004. sayının spoilerları Reddit'e düştü. Ben de her zamanki bir spoiler videosu çekeceğim. Sadece spoiler'ı okuyup çıkmak isteyen arkadaşlar için spoiler'ı videoya yansıttığımda bakıp çıkabilirler. Ben biraz spoiler hakkında konuşmayı düşünüyorum, yorumlamayı düşünüyorum. Ne olabilir, ne bitebilir şeklinde. Zaten spoiler'ın kendisi de hikayenin gidişatı hakkında bir şeyler içeriyor. Öncelikle şunu belirteyim. Beklediğiniz gibi bir sayı değil. Luffy, Kaido savaşına dair, Kaido'nun silüetine dair bir şey görmeyeceğiz bu sayıda. Tamamen bambaşka bir noktaya değindiğimiz, aşağıdaki savaşla alakalı bir şeyler öğrendiğimiz bir sayı olmuş. Haftaya ara var. Haftaya ara olmayacağına dair fake spoilerlar çıkmıştı. Ama tabii Eiichiro'da her zaman 3 hafta 4 hafta sonra spoilerlara ara veriyor. Neyse lafı çok uzattım. Videoyu beğenirseniz like atmayı, kanalımı beğenirseniz abone olmayı lütfen unutmayın deyip spoilerları yansıtayım ben. Okumak isteyenler okuyabilir. Muhtemelen hepsi yansıyordur şu an ekrana. Evet, hepsi yansıyor olması lazım. Türkçesiyle, İngilizcesiyle hepsi yansıyor şu anda. Ben tek tek başlayayım. Sayı Headliner Speed, yani at vardı ya hani daha önce gördüğümüz at meyvesini yiyen, Smile meyvesini yiyen karakter. Onunla başlıyor. Tama onların gemisiyle Onigashima'ya gelmiş. Headliner Speed bildiğiniz üzere Tama'nın meyvesini yemişti, dangosunu, ve onun dostu haline gelmişti. Hatta Kaido tarafından büyük bir hasar almıştı Tama'yı kaçırırken. Ama Tama şans eseri kurtulmuştu. Speed de kurtulmuş görünen o ki ve iyi durumda. Onun gemisiyle Onigashima'ya gelmiş. Bu ilginç bir nokta. Burada bir ilginç nokta ise şu. Headliner'lar ve Gifter'lar dangoları yiyip arkadaş haline geliyorlar. Dost haline geliyorlar. Dünkü diyorum. Geçenki bölümde, geçenki sayıda, 1003. sayıda bir Go tahtasında yaşananları görmüştük. Go tahtasında Cypherfoil demişti ki bu kadar çok düşmanı varken Luffy'lerin, samurayların, Mink'lerin, işte neyse, kazanmaları imkansız. Sayısal olarak şeylerin önde olduğundan bahsetmişlerdi. Kaido'nun ordusunun. Ama Go oyunu bildiğiniz üzere bir taşın etrafını kapladığınızda o taş sizin renginize ve sizden oluyor. Burada da dangoları kullanarak anladığım kadarıyla Usopp, Nami ve Tama üçlüsü, belki Robin de katılabilir bunlara. Nasıl ki arkında, Thriller Bark arkında zombilerin ağzına tuzları attılarsa, bu sefer de düşmanların ağzına, Gifter'ların, Headliner'ların ağzına bir şekilde dangoları atarak onları kendi saflarına çekmeyi planlayabilirler. Go tahtasında taşların renk değiştirebildiğini biliyoruz. Burada neden savaşta düşmanlar taraf değiştirmesin diyoruz. Franky vs Sasaki denmiş. Bu vs tabi yani beklenmeyen bir vs'ydi demek doğru olmaz. Franky'nin bu savaşı kazanacağını düşünüyorum ama birkaç bölüm sürecektir diye düşünüyorum. Şöyle bir incelediğimizde, yani Sasaki'nin geçmişine dair çok fazla spekülasyon vardı biliyorsunuz. O yüzden Sasaki ile arasında nasıl bir vs olur, ne olur ne biter kestirmesi güç. Sasaki'nin geçmişine dair de bir şeyler öğrenebiliriz. Geçmişine dair teoriler vardı bildiğiniz üzere. Nami'ye geçelim. Nami uses the Thunder Lance tempo against ulti. Tabi burada konuşulan hep şuydu. Enel'in logyası gibi, işte ne bileyim Oakuji'nin logyası gibi, Akaino'nun logyası gibi. Yani toplu hasar verebilen bir logya olsaydı ve savaşın gidişatını bir anda sayısal olarak üstünlüğü bize çevirseydi gibi bir konuşma geçiyordu. Tabi Enel'in logyası yok ama Nami de yıldırımı kullanabiliyor, şimşeği kullanabiliyor. Nami bu yeteneğini ultiye karşı kullanıyor. Ama bence gerekirse düşmanlara karşı da kullanacak. Yine de bence düşmanları Go oyunundaki gibi
etkisiz hale getirmekten çok, özellikle samuraylardan bahsediyorum, kendi tarafına çekme ve renk değiştirme üzerine kurulu bir ark olacak. Go oyunu da bana kalırsa bunun en büyük spoilerlarından biri. Çünkü Go'da taş yok olmaz, senin safına geçer, renk değiştirir. Bence burada da özellikle düşmanlar, Tobi Robbo'yu ve şeyi hariç tutuyorum, All Star'ları hariç tutuyorum. Kaido'nun as adamlarını hariç tutuyorum. Bir şekilde düşmanlar bizim tarafımıza geçebilir. Dangolarla olsun, başka şeylerle olsun. Ama yine de Nami bir şekilde kitle imha silahı olarak Thunderlance temposunda kullanabilir. Bak. Usopp düşmanlara dango atar. Abi işte bak, bu sayıda bile başlamış. Düşmanları kendi tarafına çekme operasyonu. Tam Usopp'luk operasyon. Usopp'un çiçekleri de işe yarayacaktır bu arada bu konuda. Black Maria Nico Robin hakkında bir şey söylüyor sadece. Taslakta demişler. Acaba ne söylüyor? Sadece bir önceki bölümde şok içindeydi hatırlıyorsanız. Bu şok acaba Black Maria'nın Nico Robin'le alakalı söylediği şeyle mi ilgili? Bence burada Nico Robin'le alakalı şunu söylemiş olabilir. Robin'in geçmişini biliyoruz. Ama Dragon'la alakalı geçmişini bilmiyoruz. Dragon'la ve Robin'le alakalı bir şey söylemiş olabilir birincisi. İkincisi yani Robin'in geçmişini biliyoruz. Şu an tehlikede olduğuyla alakalı bir şey söylemiş olabilir. Sanji buna da şok olur. Tehlikede olması da şu şekilde: Big Mom'un ve Kaido'nun Robin'in peşinde olmasıyla alakalı. Yani poneglyphleri okuması için onun peşinde olduklarını söyleyebilirler. Bir sonrakine geçelim. Boa Huang 9 Kızıl Kın'ı izliyor. Şimdi bildiğimiz üzere 9 Kızıl Kın en son yaralı olarak gözükmüştü. Boa Huang de uçabilen bir smile meyvesi yemişti yanılmıyorsam. Onu teyit ediyorum şu anda. Yukarıdan izliyor anladığım kadarıyla. Artificial Zoan diye geçiyormuş tipi de. Aynen. Yani yapay Zoan manasında. Boa Huang onları buluyor uçarak ve atlamış burada tabi. King Black Maria'ya bir şey emrediyor demiş. Sanji nereye gitti acaba diye bir soru geliyor aklıma. Onun yanıtlanacağını düşünüyorum sayıda. Sanji muhtemelen Robin'in yanına koştu hemen. Belki de Cypherfoil Robin'in peşine düşecek. O da olabilir. Çünkü dünyada poneglyph okuyabilen son kişi Nico Robin, bildiğiniz üzere. Başından beri peşindeler. King Black Maria'ya bir şey emrediyor. Acaba ne emrediyor? Neyle alakalı bir şey emrediyor olabilir? Savaşla alakalı mı, yoksa poneglyph'le alakalı da olabilir. Bakın poneglyph'leri var bunların ve poneglyph'leri çalmaya çalışıyor Luffy'ler. Ve yine Boa Huang 9 Kızıl Kın'ı kesiyor. Ama 10 kişi olduklarını görüyor ve 10. kişi onlara yardım ediyor. Bu 10. esrarlı kişi kim olabilir? Şimdi King vs Marco devam etmiyor olabilir. King çünkü Black Maria'ya bir şey emretmiş. Acaba vs devam ediyor mu? Etmiyorsa Marco bir şekilde onlara yardım etmek, yaralarını sarmak için yanlarına gitmiş olabilir. Bu birinci seçenek. İkinci seçenek Yamato olabilir. Bir şekilde Momonosuke ile beraber yanlarına gitmiş olabilir. Çünkü Yamato kendini Oden olarak görüyor. Üçüncü seçenek Kanjuro hala yaşıyor olabilir ama Kanjuro haindi bildiğiniz üzere. Yine de onlara karşı bir sevgi beslemiş vesaire olabilir mi? Yani çok düşük bir ihtimal, bence Kanjuro olamaz da. Yine de aklıma gelen seçenekleri sıralıyorum. Savaşta gözükmeyenler. Chopper gözükmüyor ama Chopper'ın çok müsait olduğunu düşünmüyorum. Love yukarıda. Doktorları da saydık. Başka 10. kim olabilir? Sizler de bu yorumlarda buna bahsedebilirsiniz. Şöyle Japonca'ya da çevireyim. Japon izleyicimiz var mı bilmiyorum ama varsa okusun o da. Türkçesini okuyan okudu zaten. Japoncasını da böyle bırakmış olduk.
Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. 1004. sayıyla alakalı spoilerlar bu şekilde. Yorumlarımız da bu şekilde. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalımı beğendiyseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Güncel One Piece içeriklerini bu şekilde paylaşmaya çalışıyoruz sizlere günü gününe. Spoiler çıkalı 30 dakika oldu. Bakalım yani 2 saat, 1-2 saat içerisinde görmüş olacaksınız muhtemelen. Mr. Bushido'yu da yanımıza aldık bu sefer. Mr. Bushido ile beraber sizlere veda ediyoruz. Görüşmek üzere, bay bay.